bir toplumda yaşamayı hayal ediyoruz? Hayal ettiğimiz toplumun özelliklerini düşünsek, birçok farklı grupla yaptığımız eğitimlerde, üniversitedeki derslerde bu soruyu sorduğumuzda çok farklı yanıtlar geliyor. Yanıtları düşündüğümüzde adil, adaletli, özgür, eşit haklar ve haklara eşit olarak erişen bir toplum. Bu toplumun özelliklerine dair yapılan vurgular farklılaşsa da belki ortak olarak söyleyebileceğimiz, insanca yaşayabildiğimiz, insan haysiyetine, insan onuruna uygun bir topluma dair tanımlar duyuyoruz. Peki o zaman düşünsek, bunun için, insanca bir yaşam için nelere ihtiyacımız var? Kendimize bir ihtiyaç listesi yapsak. İhtiyaçlarımız neler? Listeye neleri yazarız? İnsanca yaşamam için gerekenler neler? Listemizi bir düşünsek beraberce. Peki bu listedekileri başkaları için de ihtiyaç olarak koyar mıyız? Kendimize yapacağımız ihtiyaç listesinde olanlar, temel ihtiyaç diyeceklerimiz, yaşamamız için gerekli olan su, gıda, bizi sıcaktan ya da soğuktan koruyacak kıyafetler, barınma ya da içinde olduğumuz Covid koşullarında, örneğin maske, bunlar temel ihtiyaçlarımız, ortak ihtiyaçlarımız mı? Ya da ihtiyaç dediğimizde eğitimi mi söyleyeceğiz, internete erişimi mi, cep telefonu mu? Bizim gibi düşünenlerle bir araya gelme imkanı mı? Zaman mı? Özgürlük mü? Bütün bunlar bizim ihtiyaç listemizde yer alabilir. Ve sonra işte Türkiye'deki diğerlerini düşünsek, yaşıtlarımızı, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, komşularımızı, onların ihtiyaçları nedir? Bize benzeyenlerin ihtiyaçlarını belirlemek belki daha kolay. Ama ya başkaları, diğerleri, ötekileri, bizden farklı olanları düşündüğümüzde kendi listemizi hazırlarkenki kadar rahat mıyız? Onların ihtiyaçlarını biliyor muyuz? Daha da önemlisi belki önemsiyor muyuz? Kendimizin ihtiyaçlarını önemserken farklı düşünenlerin, farklı ihtiyaçları olan grupların ihtiyaçlarının ne olduğunu bilebiliyor muyuz? Ve tabii ki bu ihtiyaçlara erişimlerini önemsiyor muyuz? Türkiye'den dışarı çıkalım. Dünyadaki yaşıtlarımızı düşünelim. Dünyadaki akranlarımızı, meslektaşlarımızı, dünyadaki tüm insanları düşünelim. Örneğin barınma, bizi koruyacak kıyafetler, dünyanın neresinde yaşadığımız tabii ki bu ihtiyacın nasıl karşılanacağını belirleyebilir. Ama bu belirttiklerimizi evrensel ihtiyaç olarak görüyor muyuz? Yani herkesin insanca yaşamak için karşılanması gereken temel ihtiyaçlarının neler olduğunu biliyor muyuz? Olmazsa olmazlarımız neler? Kendi listemizi hatırlayalım. Kendimiz için ihtiyaç olarak düşündüklerimiz herkes için geçerli mi? Ne kadar önemsiyoruz bu listedekileri? Ya da çocuklarımızı düşünelim. Çocuklarımız için ihtiyaç olarak koyduğumuz, doğdukları andan itibaren ihtiyaçlarını, bütün bunları düşündüğümüzde başkalarının çocuklarının ihtiyaç listesiyle aynı listeyi mi yapıyoruz? Bizden uzak olanların, bize en uzak gördüklerimizin çocuklarının bu ihtiyaçlara erişimini, aslında daha doğrusu erişememelerini ne kadar dert ediyoruz? Bu bizim için bir sorun mu? Düşünelim. Eğitime erişemeyen çocuklar ya da bizim çocuklarımızın aldığı koşullarda eğitime erişememeleri sizin için bir sorun mu? Bizim için bir sorun mu? Kendi çocuğumuzun iyi bir eğitim alabilmesi ya da alamaması bizi çok üzerken ya da iyi bir eğitime erişmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf ederken tüm çocukların bu ihtiyacının karşılanmaması neden ortak bir sorun olarak dillenmiyor? Neden bu hepimizin ortak bir derdi olmuyor? Ya da çalışan çocukların durumunu düşünelim. İşte aslında haklar ve hakların evrenselliği tam da bu perspektiften şekilleniyor. Temel ihtiyaçlara erişim, haklar ve hakların gelişimi, ihtiyaçlar dillendikçe, talep edildikçe haklara dönüşüyor. İnsan hakları, insan onuruna, haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşamak için geliştirilen insan hakları her bir birey için evrensel haklar olarak tanımlanıyor. İnsan hakları dendiğinde insanlık onuru, eşitlik üzerinden hareket ediyoruz. Bizim haklarımıza sahip olmamız kadar diğerinin, ötekinin haklarına da saygı duymak. Sadece kendi haklarımız için değil, diğerlerinin haklarına dair de sorumluluk duymak aslında gereken.
Burada işte bahsettiğimiz haklar devredilemez. Bunlara devredilemez haklar diyoruz. Haklar bütüncül, birbiriyle ilişkili, birbirini tamamlıyor. Ve haklar, evrensel hakları düşündüğümüzde gelişimini, birinci kuşak haklardan bahsederken medeni, sivil, politik haklar gerek devlet gerek insanlar tarafından özgürlüklerin korunmasını içeriyor. İfade özgürlüğü, seçme, seçilme, yaşam hakkının elinden alınmaması, bunların hepsi bizim birinci kuşak haklarımız. Ve bu hak mücadelesinin ikinci ayağındaysa temel öğesi sosyoekonomik ve kültürel haklar. Yani insanların onurlarını koruyarak eşit bir biçimde yaşamalarını sağlamak için geliştiriliyor. Sağlığa, eğitime erişim. Burada belki vurgulamamız gerekenler konuştuklarımız pozitif özgürlükler. Yani yapılması için bir takım destek mekanizmalarının sağlanması gerekiyor. Bunların gerçekleşmesi için bir şeylerin yapabilirliğe dönmesi şart. Üçüncü kuşak haklar ise dayanışma hakları diye özetleyebileceğimiz ekonomik kalkınma, temiz bir çevre gibi dünya sisteminin birbiriyle olan bağını, bağımlılığını göz önüne alarak geliştiren haklar. Hakların son noktası yok. Haklar biz yaşadıkça, geliştikçe, dünya değiştikçe farklılaşıyor ve çeşitleşiyor. Peki hakların gelişmesi, kabulü, beraber insanca yaşayabilmenin çok önemli bir aşaması. Fakat bu hakların tanınması, eşit olarak tanınması çok hayati olmakla beraber hepimizin belki de bildiği bir soruyu tekrarlamayı gerekli kılıyor. Bunu takip eden bir soru, bu var olan haklara herkesin aynı şekilde erişip erişemediği. Hakların yapabilirliklere dönüşmesinde hepimiz aynı mıyız, aynı noktada mıyız? Doğduğumuz yeri düşünelim, ülkeyi, şehri, doğduğumuz aileyi, sahip olduğumuz yetileri, cinsiyetimizi, cinsel yönelimimizi, her biri evrensel olarak tanınmış olan bu haklara erişimimiz açısından bizi bambaşka bir noktaya götürüyor bu sorulara verdiğimiz yanıtlar. Hayal ettiğimiz toplumda eşitlik önemli bir değerse, Nobel ödüllü Amartya Sen'in çok anlamlı bir sorusunu aslında burada yeniliyoruz. Biz neyin eşitliğinden bahsediyoruz? Hakların eşit olması, eşit yapabilirliklere dönmek anlamına gelmiyor. Eşitlemeye çalıştığımız hakların eşitliğinden çok daha fazlası. Örneğin en temel haklardan olan seçme ve seçilme hakkını düşünelim. Kadın ve erkek için eşit olan bu hakkın eşit yapabilirliğine dönüştüğünü söyleyebilir miyiz? Neredeyse imkansız bu, hele de ülkemizde. Ev içi bakım yükü başta olmak üzere var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik koşullar kadınların bu haktan eşit derecede faydalanmasına olanak vermiyor. Bir kadın olarak siyasette seçilmek çok daha zorlu bir süreci, görünür ve görünmez birçok engeli aşmayı gerekli kılıyor. Peki tüm bu anlattıklarımız bizim çalışmamızla, duygusal kutuplaşmayla neden ilişkili? Neden bu son anlatıda, bu son noktada sizlere ihtiyaçları, hakları ve yapabilirlikleri anlatmak istedik? Öncelikle bize çok uzak gördüğümüz parti taraftarları, öteki olarak görmeye başladığımız tüm gruplarla farklılıklarımızdan çok ortaklıklarımızın olduğunu söylemek istiyoruz. İhtiyaçlar bu anlamda çok kıymetli bir kavram. İhtiyaçlar insanlık durumu, insan olmaktan kaynaklanan ortaklıklar, bakım başta olmak üzere birçok farklı alanda ortak ihtiyaçları düşünmemize, bizden çok uzak olarak algıladıklarımızda ne kadar çok ortak yönümüz, korkumuz, endişemiz olduğunu göstermek için çok önemli bir kavram. İnsan haklarının bizden uzakta, soyut bir kavram olarak görülmesinden ziyade hepimizin yaşam hakkı başta olmak üzere insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için geliştirilmiş çok hayati bir çerçeve. Bu hakların herkes için tanınması, bize benzemeyen, bizim gibi düşünmeyenler için de bu hakların tanınması gerekiyor. Araştırma bulgularımıza gittiğimizde en uzak hissedilen parti taraftarlarına karşı siyasal hoşgörü başlığı altında baktığımızda gördüğümüz veriler bize en uzak hissettiğimiz parti taraftarlarına karşı oldukça önemli bir biçimde haklarına erişmelerinin, daha doğrusu erişememelerinin problem edilmediğini gösteriyor. Yaşadıkları yerde, şehirde yürüyüş düzenleyebilmeli cümlesine katılmayalım diyenlerin oranı %40. Benzer bir biçimde belki de en uç örnek olan, en uzak hissedilen parti taraftarlarının telefonları
güvenlik sebebiyle gerekirse dinlenmeli, kayıt altına diyenlerin onları %48, neredeyse %50. Bunlar sadece birkaç örnek. Tam da hakların tanınması, parti taraftarlarının onların haklarının almalarının engellenmesini sorun olarak görmüyor olmanın nedenli problemli olduğunu anlayabilmemiz bizim için çok kıymetli. Haklara erişemeyenler kolektif olarak bir mağduriyet, öfke hissiyle daha da uzaklaşırken, hakların hepimiz için olması gerektiğini vurgulamak, farklılıklar sebebiyle haklara erişmede yaşanan eşitsizlikleri de görerek, farklılıklarla beraber daha adaletli bir toplumda yaşayabilmenin yollarını da düşünmek gerekiyor. Son bir noktada Rawls'un Adalet Teorisi kitabında önerdiği bir düşünce egzersizini sizle paylaşmak isteriz. Aslında hepimiz sahip olabileceğimiz özellikleri bilmezsek, yaşadığımız toplumda sakat, genç, hangi din, hangi etnisiteden olduğumuzu bilmezsek ve bu bilgisizlik kendisinin deyimiyle cehalet peçesi altında kuralları belirlemeye çalışırsak, o zaman acaba kendimizin en dezavantajlı, en kırılgan olma ihtimali olduğunda farklı kurallar belirler miydik? O zaman hakların herkes için olmasına, herkesin erişebildiği bir noktada olmasına başka bir gözlükle bakar mıydık? Hepimiz en dezavantajlıların, en kırılgan grupların ihtiyaçlarını düşünerek beraber bir arada yaşayabilmenin, böyle bir toplumu hayal edebilmenin yollarını düşünmek zorundayız. Ancak böyle bir durumda beraberce eşit bir toplum yaratabiliriz.